Selamünaleyküm dostlar. Yeni bir video ile yine karşınızdayım. Bugünkü videomuzun konu başlığı 3D yazıcılarda ticari faaliyet arkadaşlar. Bugün sizlere kendi ticaret faaliyetimle birlikte aynı zamanda 3D yazıcı tecrübelerimi bir araya getirip deneyimlerimi sizlere aktarmak. Özellikle bildiğiniz üzere birçoğunuz bu sektörü ticari faaliyet olarak düşünmekte. Yani bir ürün basıp ürün satabilir miyim? Hayatımın tamamını bundan kazanabilir miyim veya ek gelir elde edebilir miyim üzerine? Bunu gerek yaptığınız yorumlardan veya bana özelden mesaj atan arkadaşlardan biliyorum. İşte hocam ne yapabilirim, ne satabilirim gibi sorular soruyorsunuz ve hepiniz de biliyorsunuz ki tüm sorularınızı, tüm mesajlarınızı olabildiğince detaylıca cevap vererek yardımcı olmaya çalışıyorum. Ama genel bu sektörle ilgili ticari faaliyet olarak çok bir bilgi yok arkadaşlar ve bununla ilgili de bazı acı gerçekler var. Bunları da sizlere aktarmak için videoyu hazırlıyorum. İzleyenler eğer böyle bir düşüncesi varsa ona göre girmeleri gerekiyor. Bu video birazcık uzun olacak. Belki bazı kelimeleri de tekrar ediyor olabilirim. O yüzden buna çok dikkat etmeden aklımdaki çoğu konuları sizlere de aktarmak istiyorum. Hazırsanız çayınızı kahvenizi alın, videoya başlayalım. Evet dostlar, ilk önce kendimden bahsetmek istiyorum. 2008 yılından beri aktif bir şekilde reel olarak ticari faaliyetim mevcut. Yani şöyle söyleyeyim, 16 yaşında Kadıköy merkezinde ticaretin kalbi olan iş anlarında biz o yaşlarda sabahları kepenk açıp akşamları da kapatıyorduk. Yıllarımız bu şekilde geçti. Ve bugüne kadar da bu ticari faaliyetim benim devam etti. Bu süre içerisinde tabii ki daha insanlar internetten alışveriş yapılır mı tartışmaları yaptığı dönemde benim 3 yıllık da bir e-ticaret geçmişim oldu. Bunlarla birlikte devam eden ticari faaliyetime son dönemde de 1-1,5 yıllık süreçte de 3D yazıcıyı hayatımıza sokmuş olduk. Şimdi bir konu, benim 3D yazıcılarla tanışmam nasıl oldu? Şimdi benim başlangıcım şu şekilde oldu arkadaşlar. Benim zaten halihazırda devam eden ticari faaliyetimde bir ürün ihtiyacımdan dolayı 3D yazıcılarla tanıştım. Kısaca hemen özet geçelim. Doğrudan ben ekran koruyucuları satıyorum arkadaşlar. Ama bu ekran koruyucuları hazır ürün değil. Gelen siparişe göre, yani marka modele göre ham madde üzerinden makineden kesimini yaparak müşterilere gönderiyorum. Haliyle hazır olmayan bir ürün olduğu için bu ürünün paketlemesi ve içerisindeki kullanılacak aksesuarlarına kadar benim temin etmem gerekiyordu. Bundan dolayı ekran koruyucuların uygulanması için şöyle, bilenleriniz vardır, bir tane ragle ihtiyacınız oluyor. Bu ragle ekran koruyucusunu uygularken düzgün bir şekilde uygulanmasını yarayan 10 saniyelik kullanılan ve daha sonra çöpe atılan bir ürün. Şimdi ben bu ürünü çeşitli yöntemlerle bir şekilde hallediyordum işi. Ama böyle bir basit bir ürünü bile kaliteli bir şekilde yapabilmem için arayışların içerisine girdim ve enjeksiyon üretimle ilgili birçok yerle görüştüm. Biliyorsunuz enjeksiyon kalıplama sisteminde aynı bizim plastiklerin eritilip kalıp içerisine enjekte edilip anlık olarak ürünün ortaya çıkmasıdır. Görüştüğüm birçok firmadan sonra gelen teklifler bana çok mantıklı uymadığı için başka arayışlara girdim. Bu arayışların içerisinde en ufak 3D ile ilgili bir fikrim olmamasına rağmen 3D yazıcıları gördüm. Ve dedim ki ben bu ürünü bu 3D yazıcısıyla yapabilirim diye ilk makine siparişimi verdim. İlk verdiğim sipariş ise Elago Neptune 4 Pro arkadaşlar. Ben bunu sipariş verirken ne marka var, ne model var, ben bu ürünü yapabilir miyim, yaparsam maliyeti ne olur, hiçbir sıfır bilgiyle direkt bodozlama siparişi verdim ve ürün geldi. Dediğim gibi benim tanışmam da bu şekilde oldu. Biliyorsunuz bazılarınız hobi olarak başlıyor, bazılarınız direkt ticari faaliyet olarak bu işe giriyor. Ama benim girişim hepinizden farklı olarak benim kendi ihtiyacıma çözüm bulabilmek için bu işin içerisine girmiş oldum. Haliyle geçen süre içerisinde bir sürü deneyim elde ettik ve sizler de takip ediyorsunuz. Bildiğim, öğrendiğim, sizlere de fayda sağlayacak çoğu bilgileri sizlerle de paylaşmaya gayret ediyorum. O yüzden burada hemen kısa kesiyorum. Biliyorsunuz tüm özel mesajlarınıza, yorumlarınıza cevap veriyorum. Sizlerden tek isteğim aşağıda kanalın orada abone olmadıysanız abone olmanız ve videoya da beğeni atmanız. Ve daha sonradan bu video ile ilgili, yani konuyla ilgili sizlerin de deneyimlerini veya bilgilerinizi, yorumlarınızı aşağıya yazmanızı bekliyorum. Birlikten kuvvet doğar. O yüzden ne kadar bol fikir olursa hepimizin algısı o kadar açık olmuş olur ve öğrenmiş oluruz arkadaşlar. Şimdi gelelim konumuza.
videomuzun detaylarına. Dediğim gibi bu şekilde başlangıç oldu ve bu süre içerisinde benim ana hedefim kendi ticari faaliyetimin devam etmesi ve daha sonradan bu 3D yazıcılarda hayatıma girdikten sonra elbette ki bazı ürünleri bu ticari faaliyetimin içerisine ekledim. Asıl konumuz bu. Yani 3D yazıcılarla bir şeyler üreterek bir şeyler satmamız mümkün mü? Para kazanabilir miyiz? Bunun cevabı elbette ki evet, ama bazı detaylar ve bazı atladığımız konular var arkadaşlar. Bunları tek tek konuşacağız ve finalde de sizler kendi düşüncelerinizi de birleştirip bir karar vermenizi sağlayacak. O yüzden tane tane ilerleyelim. Bu işten para kazanabilmeniz için ilk öncelikle bir ticari faaliyetinizin resmi olarak olması gerekiyor. Benim anlatacaklarım vergi mükellefi olarak devam edebileceğiniz şekilde olacak arkadaşlar. Elbette ki ufak ufak işler yaparak gelir elde edebilirsiniz vergi mükellefi olmadan. Ama bunlar kısıtlı olacak sizin için ve bunun da mutlaka gelir beyanı yapmadığınız için vergi dairesinden denetime girip ceza yeme ihtimalinizi sakın unutmayın. O yüzden biz resmi şekilde olan süreci anlatacağım. Öncelikle biliyorsunuz ki şahıs şirketi açmanız gerekiyor ve günümüz şartlarda pazar yerlerinde düşündüğümüz zaman e-fatura mükellefi de olmanız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi bu süreçler aslında zor değil. Çok fazla sermaye isteyen durumlarda değil. Ama eğer kadınsanız kadın girişimcilik desteğinden yararlanabilir veya eğer 33 yaşını doldurmadıysanız 33 yaşına kadar genç girişimcilik desteğinden yararlanabilirsiniz arkadaşlar. Bu çok önemli bir destek devletin vermiş olduğu. Bunun içerisinde belli bir rakama kadar gelir vergisinden, bazı vergilendirmeden ve ödemeniz gereken Bağkur gibi durumlardan muaf kalıp devlet tarafından destekleniyorsunuz. O yüzden günümüz şartlarında şahıs şirketi açıp ticari faaliyet yürütmek oldukça kolay. Şimdi bunların hepsinin olduğunu varsayıyoruz. Şimdi 3D sektöründe yani yazıcı sektöründe birkaç şekilde para kazanabilirsiniz. Birincisi bu tarz ürünler üreterek kendi sayfanızda, sitenizde, pazar yerlerinde ilanı koyarak yani satışı açarak satışlar yapabilirsiniz. Bu bizim ana konumuz. Bunun detaylarına geleceğim. İlk bunu söyle. İkincisi eğer çizim yeteneğiniz varsa, tecrübeniz varsa, modelleme yapabiliyorsanız bunu çok iyi şekilde kullandığınız zaman asıl gelirlerinizi buradan elde edebiliyorsunuz. Ve buna da ekstra 3D taramaya da eklediğiniz zaman asıl geliri bu şekilde yapabilirsiniz. Şimdi hızlıca buna girelim. Burada başta otomotiv sektörü ve daha sonradan tüketicilerin birebir kullandığı ürünlere, yedek parçalara veya kırılan, bozulan parçalara ürün tedariği yapabilirsiniz. Bir tane örnek vereceğim. Buradan anlayabilirsiniz. Örnek veriyorum, arabanın iç havalandırma ızgara kısmı diyelim. X kişisi bunu bulamıyor. Size geliyor. Kırık parçayı gönderiyor. Siz tarama yapıyorsunuz. Aynı ürünü basıp gönderiyorsunuz. Burada bir ticari faaliyet oluşturmuş oldunuz. Şimdi bunu yapanların sayısı az arkadaşlar. Buna ekstra sizin vizyonunuzu eklediğiniz zaman önünüzdeki pazar yeri inanılmaz geniş. Yani buna fabrikaların kendi Ar-Ge çalışmalarında ihtiyacı olan parçaları da temin etmenize destek verebilirsiniz. Dediğim gibi otomotiv sektöründe tüketicilerin kendi ihtiyacı olan parçaları da temin sağlayabilirsiniz veya yine tüketicilerin kendi evlerinde kullandığı araç gereçlerdeki bozulan parçalarda yine ürün tedariğinde bulunabilirsiniz. Ya burada vizyonunuz, hayaliniz tamamen size kalmış. Ama benim aslında başta söylemem gereken şeyi şu an söylemek istiyorum. Bu ticaret gerçekten yetenek isteyen ve herkesin yapamayacağı bir unsur. Yani bu işler gerçekten öyle parayla da olmuyor arkadaşlar. İnsanın içinde olması gerekiyor ve aslında çekirdekten geliyor olması gerekiyor. Yani bugün 35-40 yaşındaki bir insanı ticarete soktuğunuz zaman o adamın başarılı olma ihtimali çok çok düşük. Ama benim gibi çekirdekten gelme, çocukluktan yetişme bir insanı hangi şartlara koyarsanız koyun o ticaretini her şekilde yapar. O yüzden gerçekten bu işi yapmak için girin. Burada para varmış. Herkes 3D yazıcı alıyormuş. İşte ben de gireyim diye kesinlikle gelmeyin. Zaten o girenlerin de ne olduğunu birazdan açıklayacağım arkadaşlar. Şimdi para kazanma çeşitlerimiz bu şekilde. Şimdi bunda da iki şekilde yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Biliyorsunuz yazıcıda bizim FDM ve SLI dediğimiz iki tane yazıcı türü var. Yani birden fazla var da bizi ilgilendiren iki tane yazıcı türü var. Eğer sizin odak noktanız ya ben gireyim işte bunun gibi figürler basayım, sadece buna odaklanayım, bu şekilde ticari faaliyetimi devam ettireyim diye düşünüyorsanız ki bu şekilde de kendinize bir hedef belirleyebilirsiniz. Bu çok doğru olur. Öyle birden her yere yayılma hedefiyle kesinlikle zaten girmeyin. Bir hedefiniz, bir odağınız olsun. Eğer böyle bir hedefiniz varsa burada yazıcı tercihinizi doğru yapmanız gerekiyor. Yani sen figür yapacaksan gidip de FDM yazıcı yani filament yazıcı almayacaksın. Senin alman gereken, uğraşman gereken odak noktan reçineli yazıcı alman gerekiyor. Şimdi kalkıp da ya işte ben de FDM
ben de figür basabiliyorum ve abi işte sen de basmışsın olayı değil arkadaşlar burada. Şimdi kameradan size oldukça güzel görünüyor değil mi? Ama tüketici bu ürüne para ödediği zaman bir de yüksek ücret ödeyecekse her kusuru, her hatayı görür arkadaşlar. FDM yazıcılarda yani filamentli yazıcılarda kusursuz baskı alamazsınız figürlerde. O yüzden figür basacaksanız SLI yani reçineli yazıcı arkadaşlar. Şimdi çok basit bir örnek vereceğim. Şimdi ben bunu FDM'de yani filamentli yazıcıda bastım. Bunu işte Galatasaray aşkından dolayı bastık. Evimin köşesine koyacağım. Ben bunu kendim için bastım. Herhangi bir ben bunu basayım, satayım vesaire düşüncesiyle değil zaten. Bunu yaptıktan sonra bu ortalama bir günümü aldı. Yani bunu boyamadan da işte filamentlerine göre yapardık ederdik ama ortalama bir gün. Bunu bitirdikten sonra sırf merakımdan dedim ki bunu kesin başkaları da basmıştır ve internette satıyordur. Girdim baktım yanılmadım. İşte Trendyol'da hepsi burada da aynı birebir modelde, renklerde veya alternatif renklerde figür mevcut. Fiyatlara baktığım zaman ne gördüm arkadaşlar? 650 liraya kadar fiyat yazılmış. Yani gerçekten o kişi için inanılmaz üzgün olduğumu söyleyebilirim. Yani böyle bir işte, böyle bir uğraşta tamam kaliteli bir baskı değil elbette ama burada olay senin o zamanı harcayıp çıkarttığın sonuçta elde edebileceğin geliri üzüldüm. Şimdi ürün fiyatını hesapladığın zaman 650 liraya satışından yani hepsi jetle bile gönderse en uygun 72 lira olması lazımdı. Fiyatlar yine yükseltmediyse. 72 lira kargo ücreti, %25 o kategorinin komisyon oranı var. Hadi %20 diyelim. Totalde 200-210 liralık bir masraf çıkıyor. Sadece daha ürün satılır satılmaz. Bakın bunun içerisine fatura KDV'sini eklemiyorum. Ürün maliyeti de ortalama 200-250 gram geliyor bu. Boya vesaire saymıyorum. Yani bu kişiye kalacak ortalama temiz helalinden KDV'si vesaire 200 TL değil. Yani sen 200 lira için bu üründen para kazanman senin ticari faaliyetinde sana hiçbir şey katmayacak. Şimdi bazılarınız diyecek ki hocam 200 liranın neyini beğenmiyorsun? Şimdi olay burada 200 lira değil arkadaşlar. Olay burada anlatmak istediğim şu. Sonunda söyleyeceğim. Şimdi bu üründen kim olursa olsun yani günde bir tane bile satsa ki mümkün değil. İşin finalinde elle tutulur. Yani verdiği emeğin karşılığında alacağı sonuç o para değil arkadaşlar. Şimdi burada neden FDM veya SLI yazıcı dedim figürlerde? Şimdi ben bunu FDM yazıcıda değil de SLI'de bassam ben bu ürünü çok rahatlıkla 2000 liraya 2500 liraya satarım arkadaşlar. Çünkü kusursuz bir baskıda fiyatı siz belirlersiniz. Şimdi ismini vermeyeceğim ama uzun zamandır figür satışı yapan ve çok kaliteli ürünleri olan bir tane sayfa var. Gir fiyatları 1500, 2000, 3000, 4000 liraya kadar da bulabiliyorsunuz rahatlıkla. Ama işin finalinde o ürünü satın aldıktan sonra paranızın karşılığını aldığını görüyorsunuz. Ama kalkıp da siz bu ürüne 650 lira 1000 lira ödeme yaptığınız zaman FDM yazılı bir ürüne karşılığında arkasında sarkmaydı, katman izi vesaire kişi gördüğü zaman sizin o üründeki devamlılığınız gelmeyecektir. Niye? Müşteri yorumları diye bir kavram var. Puanlama sistemi vesaire vesaire. Burada sakın ben figürlere işte zımpara yaparım, astar atarım vesaire işine kesinlikle girmeyin. Yani figür için. Çünkü ne yaparsanız yapın figürlerde FDM yazıcıyla baskı aldıysanız kusursuz hale getiremezsiniz arkadaşlar. Yani bunun neresini zımparalayacaksın, astarlayacaksın. Yani bu düz bir obje değil ki bunu hemen yapasın. Bunun için günlerini harcaman gerekecek. O yüzden dediğim gibi yani figür eğer odaklıysanız yazıcı tercihiniz doğru olması lazım. O yüzden dedim burada sizin odak noktanız neyse ona göre yönelmeniz lazım. Şimdi arkadaşlar konuya devam ederken aslında konu şuradan başladı. Geçen ilanları geziyorum sahibinden. 3D yazıcılara bakıyorum işte. Bir parça ihtiyacım vardı. Dikkatimi ilan sayısı çekti arkadaşlar. Şu an Türkiye genelinde 2000'e yakın ilan var ama bunun hadi parçaları vesaire çıktığımız zaman sadece 1000'e yakın İkinci el 3D yazıcı satışı var arkadaşlar. Yani bunların birçoğu hadi diyelim %30'luk kısmını çıkartalım. Model yükseltiyor. Ki eğer bu işi yapıyorsa ticari olarak model yükseltmek için kendi yazıcısını satmaz. Üzerine yeni bir yazıcı alır. Hadi öyle desek bile %70'lik kısım, büyük bir kısım bir hevesle almış, ya kullanamamış, becerememiş ya da bir sonuç göremediği için hayal kırıklığıyla özellikle de birden fazla cihaza giriş yaptıysa bunları elden çıkartmak. Ve bununla birlikte TikTok'ta gezerken mutlaka hepinizin karşınıza geliyor. Nedir? Canlı yayınlar. Adam 3D yazıcı çalışıyor. Kamera ona bakıyor. Amcamız tezgahı
yazıları doldurmuş ürünlerle aynı bu şekilde ama her yerde özel isimliklerdi bilmem neydi vesaire. Bu şekilde bir sürü insana denk gelirsiniz. Şimdi bunların birçoğu emin olun arkadaşlar para kazanmıyor. Bunları sakın para kazanıyor olarak düşünmeyin. Ben zaten bunu biliyordum ama 2 gün önce denk geldiğimde 4 kişi böyle bir araya gelmişler. Kameralar açık işte yazıcıları falan çekiyor kamera. Sohbet ediyorlar. İsyanları şu işte satış yok, hayal kırıklığı vesaire finalini söylüyorum size. İşte borçla harçla alınan birden fazla yazıcılar işte satma derdindeler. İşte tekkenin dönmediği vesaire söyleniyor. Arkadaşlar bu şekilde özellikle sektöre girecekseniz ve ticari faaliyet yapacaksanız ne olursa olsun bir yazıcıyla başlamanız sizin için avantaj. Gir bir gör önünü. Sen 10 taneyle girsen de senin için bir şey değişmeyecek. Yani ertesi gün sen onlarca yüzlerce sipariş almayacaksın veya satış yapmayacaksın. Sen bir taneyle gir. Bir yandan işi öğren. Baskı işini çöz. Bir yandan da ticari faaliyetini devam ettirmeye çalış. Daha sonradan değirmen dönmeye başladıktan sonra zaten ikinci, üçüncü yazıcını alırsın. Şimdi bir tane abimiz var. Birçoğunuz da biliyor. Palamut 3D. Çok sevdiğim bir abi. Biz onun ticari faaliyeti farklı. Siz onu hiç gördünüz mü? Ürünü çekerken tezgahları ürünlerle doldurmuş. İşte bir şeyler satma derdinde olduğunu gördünüz mü? Hayır. Onun odak noktası ne? Birincisi birebir gelen ürün taleplerine karşılık verip ürün üretip göndermesi. Biri gönderiyor şu parçayı istiyorum. Biri gönderiyor bana şu tabelayı yapar mısın? Vesaire vesaire. Durum bu şekilde. Ben bunu şuna benzetiyorum arkadaşlar. Kripto sektörünü bilenler vardır mutlaka. 2018-19 yıllarında bir mining çılgınlığı başladı. Biz o zaman mining yapıyorduk tabii ki ama kimse daha kriptoyu bilmezken. Fiyatlar böyle zıpladığı zaman işte Ethereum fiyatı yükseldiği zaman vesaire. Bu mining işi de tabii ki duyulmaya başlandı. Aynı tıpkı 3D yazıcılar gibi. Abi duyan, bilmeyen, sermayesi varsa, sermayesiyle yoksa, işte krediyle, borçla deli gibi ekran kartları satın aldılar. Ne yaptılar? İşte mining ringler kuruldu vesaire. Çok sürmedi. 3-4 ay sonra %90'ı elinde patladı. Niye? İşte fiyat düştü, elektrik masrafı karşılamadı, cart curt bilmem ne, üretimde yarılanma oldu, o bu derken o bizim gaza gelme hevesimizden dolayı yine orada da birçok kişi zarar etti arkadaşlar. Ve sonra ne oldu? Herkes ekran kartlarını satmaya başladı. Piyasa bir ara her yer 580'le doluydu ekran kartlarıyla. Şimdi burada da bu kadar ilanın satılık olması ve gelecekte de aslında böyle duruma gelmemek için bu konuda gerçekten bilinçli olmanız gerekiyor. Evet ticari olarak para kazanabilirsin. Belki hayatının tamamını idam ettiremeyebilirsin. Ama bir ek gelir olarak sana katkı sağlayabilir. Yani bu ticaret olduğu için buradaki faktör tamamen sensin. Biraz da nasibin olması lazım. O yüzden dediğin gibi öyle bodozlama 2-3 cihaz alayım, 4 cihaz alayım, gireyim vesaire kesinlikle ama kesinlikle. Hele ki borçla, krediyle vesaire uzak dur. Şimdi devam ediyoruz. Bir tane yazıcı tercihimizi yaptık, aldık. Şimdi FDM filament yazıcılardan gidiyorum. Dediğim gibi işte 3D tarama kamerayla işte bir ürün taratıp gelen taleplere bu şekilde karşılık verebilirsiniz veya özel üretimler yaparak kullanıcıya o şekilde hizmet sunabilirsiniz. Veya işte bu tarz hazır modeller veya sizin tasarlayacağınız tüketiciye hitap edecek ürünleri de basıp satabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi burada fiyatlandırma şu şekilde oluyor. Şimdi bunları fiyatların maliyetini hesaplarken nasıl hesaplıyorsun? İşte 1000 gramı işte bölüyorsun filament kilogram fiyatına. Oradan gramın maliyetini çıkartıyorsun. İşte nedir? Bu ürünü yaptın işte kaç gram şu vesaire. İşte üzerine yüzde kaç kar koymak istiyorsan böyle bir fiyatlandırma yapabilirsin. Şimdi burada fiyatlandırmalar yani maliyet evet uygun. Ama burada bir ürün yapacaksanız veya kafanızda bir ürün varsa bunu ilk önce araştırmanız lazım. Neyi araştırmanız lazım? Şimdi sen bu ürünü yapıyorsun. Yapmak istiyorsun, satacaksın. Şimdi bu ürün nedir? Telefon tutucu diyelim. Gramı ne? 10. 10 gram. İşte bir maliyeti yoktu. 3 lira 4 lira maliyeti var diyelim. Şimdi senin bu ürünü satabileceğin fiyat nedir? Senin bakacağın şey aslında senin rakibin enjeksiyon ürünüyle ortaya çıkmış ürünler. Şimdi bugün ne ürün yaparsan yap veya ne ürün kullanırsan kullan hepsi tamamen enjeksiyon üretimden çıkmış ürünler arkadaşlar. Bu üretimlerde gerçekten maliyet çok düşük olduğu için fiyatlandırma ona göre de uygun oluyor. Sen bu ürünü 200 liraya da satabilirsin, 300 liraya da. Bu ürünü sen yaptın. Okey. Bunda problem yok. Ama bu ürünün muadili varsa adam enjeksiyon üretiminden bu ürünü çıkarttıysa 3 saniyede bir üretip basıyorsa bu ürünü ve 10 gramda plastik gidiyorsa bu adam bunu 100 liraya satıyorsa sen bunu 200 liraya satamazsın. O yüzden benim önerim ne ürün olursa olsun ilk önce bunun analizi yapmanız. Analizi yapacaksın. Bunun muadilinde enjeksiyon üretimde fiyat kıyaslamasını yapman gerekiyor. Ha şu ürünü bastım bunun muadili yok mu? Burada mantıklı fiyatlandırma
fiyatlandırma yapabilirsin. Şimdi burada fiyatlandırma kişiden kişiye göre değişir. Ben %100, %50 karı koyduğum zaman veririm masrafları çıktıktan sonra. Bazı ürünlerimde de fiyatlar yüksektir bilerek. Yani burada fiyatlandırma tamamen size kalmış ve pazar araştırmanıza kalmış. Ama benim burada asıl önemli dikkat etmeniz gereken şey, bir ürünü satışa koyduğunuz zaman ilk yapmamanız gereken şey, ürün açıklamasını bu 3D ile basılmıştır ibaresi koyma. Ürüne giriyorum, bakıyorum. Zaten resminden belli, yani çektiği fotoğraftan, amatörlükten belli 3D ile yaptığı. Bir de açıklamayı 3D ile üretilmiştir. Arkadaş bunu yazmana gerek yok. Şimdi ticarette bazı püf noktalar vardır. Onlara dikkat etmeniz gerekiyor. Bunlardan bir tanesi de bu. Şimdi bunu yazmak, o ürünü bir masa altı, yani merdiven altı bir ürün konumuna sokuyorsun arkadaşlar. Ne yazık ki 3D yazıcıyla üretilen ürünlere şu an bu şekilde bakılıyor. Çünkü herkes girdiği için bu işin içerisine, ne var bu 3D yazıcıyla yapılmış, kalitesi ne olabilir ki diye bakıyorlar insanlar. Sen hiç bir ürüne girdiğin zaman adam altına bu ürün enjeksiyon üretimiyle yapılmıştır diye bir ibare hiç gördün mü bugüne kadar? Görmezsin. Bu ilgilendirmez. Burada müşteri ilgilendirecek olan, müşteri bu ürüne niye para ödesin? Yani neden müşterin bu ürüne atıyorum 200 lira fiyat mı elde edin? Neden 200 lira ödemesi gerektiğini ve bu ürünü neden satın alması gerektiğini, bunu müşteriye aktarman gerekiyor arkadaşlar. Şimdi bunu kendi ürünümden örnek vereceğim. Şimdi ben ekran koruyucu satıyorum. Şimdi ekran koruyucuda yalan yok, piyasada en yüksek fiyatlandırma her zaman benimdir. Yani benim üzerime fiyatta bir ekran koruyucu satılan marka model henüz yok. Bu yıllardır bu şekilde oldu. Şu an güncel fiyat vermiyorum ama eski fiyattan, pandemi öncesi 15 liraya 20 liraya ürün satılırken, internette dahil veya fiziki mağazalarda da aynı şekilde, ben 79 liraya satıyordum arkadaşlar bu ürünü. Şimdi burada benim 79 liraya satmam insanları kazıklıyorum vesaire anlamında değil. Şimdi neden 79 liraya satıyordum? Şimdi ben bu ürünü diğerlerinden elbette ki farklı. Şimdi kategori olarak baktığın zaman bir ekran koruyucu veya kategori olarak baktığın zaman bir telefon tutucu değil mi? Ama şimdi bunun kendi içerisinde bir sürü, kalitesinden tut özelliğine kadar bir sürü farklar var. Şimdi sen bu farkları ve özellikleri, diğerlerinden ayrı olduğunu müşteriye iyi bir şekilde eğer bunu aktarabilirsen dijital ortamda, sen ürüne fahiş fiyat değilse şayet istediğin rakama rahatlıkla satabilirsin. Şimdi bu ürün ekran koruyucu, işte TPU Nano, kendiliğini yenileme özelliği var, uzun kullanım ömrü, kolay uygulama gibi diğerlerinden ayıran bir sürü özelliği ben iyi bir şekilde bunu insanlara aktarabildiğim için ürün detaylarında ben o fiyatlara şu anda dahi çok rahatlıkla satabiliyordum. O yüzden sizin de ne ürün koyarsanız koyun, bunu kenara not alın, bu çok önemli. Şu basit ucuz yollu bir telefon tutacağının bile, yani telefon standın bile tüm her şeyini o müşteriye verin. Yani müşteri ürüne baktığı zaman onunla ilgili tüm bilgileri görmek ister. Yani basit bir telefon tutacağı olarak kesinlikle düşünmeyin arkadaşlar. Nedir bu detaylar? Şimdi olmayan bir şey kesinlikle varmış gibi veya olmayan bir özelliği varmış gibi, bu zaten sahtekarlık, yalancılık. Bununla işimiz değil arkadaşlar. Burada mesela birincisi, bir ürünün ağırlığını belirtebilirsin. İşte 10 gram. Bu bir detay. 2. En, boy, yükseklik, derinlik, tüm özellikleri, tüm ölçüleri detaylı olarak tık belirt. 2. Geri dönüşümlü, işte doğayı korumaktan, işte PLA bilmem ne plastiğinden üretilmiştir. Ekle. İşte telefonunuzun dik durması, yan durması, masa başı, o bu vesaire. Yani bu tarz bilgileri müşteriye ver detaylı olarak. Ticaretinde eğer bu tarz ürünlerde bunlara dikkat edersen, seni diğer ürünlerden ayıracağı için ürünlerinde satış olma ihtimalini yükseltecektir. Şimdi ikinci konu, pazar yerleri için konuşuyorum. Trendyol, hepsi burada ürünleri için. Sen bu ürünü ilanı açacağın zaman ne olursa olsun fark etmiyor, kendi markanla oluşturursan bu sayede Buybox'ta herhangi bir rekabetle karşılaşmamış olursun. Yani bu ürün senin ve senin markan olmuş olur. Marka oluşturmada eğer patentin yoksa Trendyol izin veriyordu diye biliyorum. Hepsi burada patent istiyor diye biliyorum. Oradan markanı oluşturuyorsun, artık o marka adında bu ürünlerini yayınlayabiliyorsun rahatlıkla. Bu seni biraz daha ön plana atacaktır. Üçüncüsü, bu tarz basit, fiyat olarak
düşük ve herkese hitap edebilen bir ürünse, örnek veriyorum, telefon standı. Bugün telefon herkesin evinde var mı? Var. Bu ürünü tekli olarak koymak yerine alternatif olarak 2 adet veya 3'lü adet veya 5'li adet şekilde koyarak bir çoklu adetten fiyatını yüksek tutup kar marjını arttırabilirsin ve senin maliyetini de iyice düşürmüş olur. Ve müşterinin bu ürünü satın alması daha da kolaylaşır arkadaşlar. Bu da ek not olsun. Bu da izleyeceğiniz yöntemler arasında. Diğer bir konu, ne ürünleri yapabilirsiniz? Herkesin yaptığı, o yok plakalıkmış, yok bilmem neymiş, işte kılıçmış, açılır katanaymış vesaire arkadaşlar. Bunların sürdürülebilirliği kesinlikle yok. Yani o TikTok'ta gördükleriniz ve hiçbiri para kazanmıyor arkadaşlar. Sizin odak noktanız, bir, senin içine sinen bir ürünün olması gerekiyor. İkincisi, tüketici olarak herkese hitap etmesi lazım. Üçüncüsü de dediğim gibi bunun muadili enjeksiyon üretimi olan bir ürün birebir de özellikle var mı yok mu, buna dikkat etmen lazım. Ya telefon tutacağım mutlaka var. Ama senin mesela bu tasarımda var mı? Yok. Demek istediğim bu şekilde. Şimdi benim sattığım, hepsi değil tabii ki. Bunlar benim yan ürünlerim. Mesela nedir? Bak çok basit ama hanımların dikkatini çekecek ve herkesin evet olsa güzel olur diyeceği takı standı. Buna işte yüzük, küpe vesaire ekleyebiliyorsunuz. Bu üründen bayağı sattım. Satıyorum da. Fiyatım da öyle ucuz falan diye söyleyeyim. 300 küsür lira mı ne? Maliyeti çok düşük zaten. Bir gramajı falan yok bunun. Ben bu ürünü çok iyi pazarlamasını yapabiliyorum. Nasıl? Bir, ürün görsellerini çok iyi çekiyorum. Üzerine işte küpeler vesaire ekleyerek çok rahatlıkla bunları müşterinin ne yapabileceğiyle ilgili o bilgiyi, infoyu veriyorum. Ürünle ilgili tüm detayları ekliyorum. Ölçüsünden gramına kadar her şeyine. Abi ne bilgi varsa ver. Fazla bilgiden zarar gelmez. Müşteri oraya baktığı zaman dolu dolu görsün. Bir diğer konu ise asıl üzerinde durmamız gereken, bilerek sona sakladım, paketleme. Abi paketlemeyi çok iyi olması lazım. Bak müşteri önceliği ürünün kalitesi değil. Bak bunu unutma. İlk önceliği o ilk müşteriyle ürünün ilk teması, kargo. Abi senin paketlemen iyi olması lazım. Bak ürünün ne kadar kalite olursa olsun, eğer paketlemen iyi değilse o müşteri o alışverişten memnun olmaz. Bunu unutma. Ama çok iyi bir paketleme ile ürünün çok kötü olsa dahi o müşterinin %100 sana kırgın olmaz. Yani sövmez. Türkçesi bu. Bunlar birebir tecrübe elde edilmiş şeyler arkadaşlar. Şimdi paketleme nedir? Bir ürün tasarlarken veya satacağın zaman, ya işte ben bu ürünü koyup satabilir miyim, satılır mı vesaire düşüncesinde, ben kendi deneyimimi size söyleyeyim arkadaşlar. Benim ilk düşündüğüm şey direkt bu ürünün paketlemesi. Şimdi paketleme derken, bir, bu ürünün ambalajlanması, tutulanması ve kargo poşetine koyulması. Böyle bir süreç var. Şimdi sen bu ürünü pat pat böyle sarıp kargo poşetinin içine atarsan veya büyük bir kargo kutusuna koyup veya kenarlardan kesip vesaire yaparsan, bu arkadaş olmaz. Bak müşteri karşısında o kaliteyi yakalayamazsın. Abi paketleme çok önemli. Çünkü biz bu ürünün devamlılığını istiyoruz satışta. O yüzden gelen siparişlerde müşteri memnuniyeti bizim için çok önemli. Çünkü yapacağı yorum, değerlendirme, bunlar çok önemli. Ama sen bu ürünü satıp özen göstermeden eğer bunu gönderirsen, müşteri ürünü beğense bile ya işte paranın karşılığını hak etmiyor diye bir yorumla karşılaşırsın. Abi benim ürünlerime, sattığım ekran koruyucudan bahsedeyim, örnek vereyim. Bazı yorumlar var. Bak yemin ediyorum sana, para versen al şu 1000 lirayı, benim için böyle bir yorum yap ki böyle pozitif olsun, 5 yıldızda çak vesaire desen, öyle yorum yaptıramazsın. Öyle yorumlar var. Bu nedir? Tamamen paketleme. Dedim ya, ben keçeli ragle yapıyorum. İşte müşterinin 5 saniye elinde tutup uyguladıktan sonra çöpe atacağı bir ürün. Ben bunu normalde ilk başlarda mukavvadan kesip sert karton üzerine bir keçe, yine müşterinin işi rahatlıkla görülüyordu. Hiç kimse de demedi ki ya o içindeki ragle de mukavvadandır demedi. Ama ben bu içerisindeki aksesuara bile özen gösterdim. Benim 3D yazıcıyla tanışma şeyim bu şekilde oldu. Sen gerek ürünlerindeki paketlemesiydi, ona buna özen gösterirsen müşterinin o kaliteyi geçirirsin ve güzel dönüşler aldıktan sonra o ürünlerdeki satışlarındaki devamlılık gelir arkadaşlar. Bizim için önemli olan devamlılık. Yani sen bu ürünü koydun, ayda bir tane satılıyorsa bunun çok bir değeri, önemi yok arkadaşlar. Bu ticari faaliyetiniz kısa sürede sonlanır. Yani şunu da söyleyeyim, bu da bir fikir olsun.
olsun. Video oldukça uzun oldu biliyorum ama demiştim baştan. Sonuna kadar izleyen notunu alır. Ona göre çizeceği yol haritasında belki işine yarayan o bilgileri kullanır. O yüzden yani aklıma geldikçe bunları ıskalamadan, atlamadan anlatmaya çalışıyorum. Şimdi bir modelleme sitelerinde bile binlerce ürün var. Bak binlerce. Ama bunları mesela eleme yaparak tüm tüketicilere yarayacak ve senin de baskıda süren gramajdaki maliyetini vesaire hesaplayarak mantıklı gelebilecek ürünlerde mesela bir tane basarsın, resmini çekersin, dekupajını yaparsın, özelliklerine girersin, yayına verirsin. Bu şekilde ilanlarını açarsın. 10 tane, 20 tane, 30 tane, 50 tane, 100 tane böyle çeşit yaptın mağazanda. Burada çoklu sayıdan dolayı senin ticari faaliyetinde işte bundan bu hafta bir tane satılır, ikinci hafta satılmadan bir tane bu eklenir, bu eklenir filan derken senin günlük bir ticari rutinin oluşmaya başlar arkadaşlar. Şimdi ben dediğim gibi bunlardan mesela bazı ürünler var aktif satılan. Onları tabii ki stoklu tutuyorum. Baskı süreleri uzun olduğu için ama bunun mesela baskı süresi 1 saat. Ben bunu mesela 2 tane kenarda tutuyorum. Sipariş üzerine hemen direkt arkasından basıyorum. Direkt böyle 10 tane 20 tane basıp da sermaye yapmaya veya stok tutmaya gerek yok bu tarz ürünlerde. Ve bunun gibi ürünlerde siz de aynı şekilde yol izleyebilirsiniz. İşte bu ürünü bastın. Bir tane 2 tane kenarda dursun. Sipariş geldikçe oradan temin edip eskisine giden ürünün yerine baskısını alıp onu da yerine koyabilirsin. Bu şekilde de yolu izleyebilirsiniz ve çeşitinizi arttırabilirsiniz. Ne kadar ürün çeşidi demek o kadar sizin satış potansiyelinizin artması demektir arkadaşlar. Bu da bu şekildeydi ticari faaliyette. Ve bunların hepsiyle birlikte dediğim gibi bir ara cümle arasında kullanmıştım. Ticaret yani herkesin yapacağı bir iş değil ne yazık ki. Birazcık nasip, birazcık kısmet, birazcık şans, birazcık kabiliyet, birazcık yetenek, birazcık fikir gibi şeylerin olması da gerekiyor dostlar. Ama bunların hepsi öyle deveyle hendek olayı değil. Yani sizler de yapabilirsiniz. Zaten buna niyetlendiyseniz eğer bu videoyu izliyorsanız umarım başarılı olursunuz. Halihazırda yapanlar Allah'ım işlerini rast getirsin, satışları bol olsun ve bu şekilde de genel özet bu. Tabii ki bunun üzerine yani ben sabaha kadar konuşurum ticaret olduğu için. 3D yazıcılar olduğu için konu. Ama bu video adı altında ekstra sorularınız varsa tabii ki bunları yine yanıtlamaya devam edeceğim. Beni biliyorsunuz. Hiçbir cevap vermediğim yorum yoktur. Mesajına dönmediğim kişi yoktur. Birebir özelden de ilgilenirim. Yani paylaşmakta bir sıkıntı yok arkadaşlar. Bilgi paylaştıkça güzeldir. Şimdi finali kapatmadan önce benim şahsi 3D yazıcılarla ilgili fikrimi de eklemek istiyorum. Şimdi bu bazılarınızın hoşuna gidecek, bazıların gitmeyecek. Ama bu tecrübeye dayanarak bunu söylüyorum. Buna katılan olacak, katılmayan olacak. 3D yazıcıların şu an popülerliği aynı şuna benzeyecek. Eskiden hatırlayanlar için mürekkepli yazıcıları biliyorsunuz. Neydi bu? Faksları vesaire girmiyorum. Ev için olanlara. İşte evinde bir makine var. Bilgisayar ortamında bir yazı veya fotoğraf. Bunu tek tuşla basıyorsun hemen sana bir kağıdın üzerine döküyor. Veya kağıdın içeriğinin aynısını sana koyduğun zaman birebir fotokopisini çıkartıyor. Büyük bir teknoloji. Aynı şu an olan 3D yazıcılarda gibi. Bir ürün var, model var. Bunu tuşa basıyorsun ayarlarını yaptıktan sonra sana ilmek yani katman işleyip sana olmayan bir şeyi çıkartıyor. Ne kadar güzel bir şey teknoloji olarak. Sonra ne oldu mürekkepli yazıcılarda? İhtiyacımız olduğu zaman evlerde filan bizim o zamanlarda yazıcı yani bilgisayar yoktu ki yazıcı olsun. İnternet kafeler giderdik işte ücreti mukabili neyse çıktı alırdık. O zaman çok yaygın değildi ama bu şekilde kullanırdık. Daha sonradan evinde zengin yani durumu iyi olan arkadaşlarımızın evinde bilgisayar olanlarının yazıcı olanları da vardı. Öyle her şey almazlardı. Çok önemli şeyleri, konuları böyle ilmek o dosyaları yapıp ikinci sayfa çıkmasın diye aman mürekkep gitmesin diye çıktılar alınırdı. Mürekkep çok pahalıydı. Yazıcı kullanmak maliyetliydi. Ama daha sonradan işte tanklıydı, oydu, buydu derken çoğunuzun evinde olan kullanılmayan hatta evinden fazlalık diye atan aktif işi olanların benim mesela var. Her gün hemen hemen kullanıyorum. Çok sıradan bir makine oldu arkadaşlar. Şimdi bunu nereye bağlayacağım? Şu an günümüzdeki 3D yazıcılarda aynı şekilde. Sektör gelişiyor. Yazıcıdaki donanımlar, yazılımlar gelişiyor. Yeni modeller çıkıyor. Yeni markalar geliyor. 3D sektörü zaten şu an çok ileri seviyede. Şu an biz FDM'leri, SLI'ları kullanıyoruz ama demir toz parçacıklarından bugün motor testleri, motor blokları yapılıyor. Birçok alanda 3D yazıcısı aktif bir şekilde kendini geliştiriyor
geliştiriyor ve kullanılıyor. Ama bizim alana geldiğimiz zaman popülerlik yükselirken erişme konusunda hemen hemen herkesin imkanı olması gerekiyor rahatla. Nedir? Bugün 12 bin lira, 13 bin lira bir ücreti mukavemetinde hemen 3D yazıcı sahibi olabiliyorsun. Ve benim öngörüm aynı mürekkepli yazıcılardaki gibi gelecekte bu çok uzun olmayacaktır ama hemen hemen her ailenin olmasa bile aynı akrabaları içerisindeki birkaç ailede hani vardır ya, aynı apartmanda vardır yazıcı, gidersin de komşum bir çıktı alayım veya kanka bir çıktı alayım mesela. Aynı o şekilde herkese 3D yazıcı olacak ve iş finalde şu kısma gelecek. Ürünlerin birçoğunu bugün tüketici olarak satın alırken belki o satın aldığımız ürünlerin birçoğunu artık satın almayıp sadece STL dosyasını satın alacağız. Örnek veriyorum, bir avize ihtiyacın var. X sitesine gireceksin. Avize almak yerine STL dosyasını satın alacaksın ve aldığın STL dosyasını satın aldığın dosyayı dilimleme programına atıp evindeki 3D yazıcıdan bir gün içerisinde çıkartıp direkt kullanacaksın. Bu zaten kısmen yapılıyor. Biliyorsunuz açık kaynaklı siteler var. Oradan tüm modellere hemen hemen erişebiliyorsunuz. Bir de özel modeller var. Mesela benim birkaç kere böyle denk geldim. Birini 10 dolar, birine de 15 dolar ödedim. O modele ihtiyacım vardı. Başka hiçbir yerde de yoktu. Aynı bu dediğim olayı ben yaşadım mesela. Gelecekte bunun olması kaçınılmaz. Yani belki STL dosyasını satın alırsın. Belki işte girersin açık kaynaklı siteden ücretsiz modeli indirip basabilirsin. İş buraya gelecek arkadaşlar. O yüzden sektöre girdiyseniz veya girecekseniz birazcık yaratıcı olmanız gerekiyor. Herkesin yaptığını yaparak ileriye gitmeniz çok mümkün olmasa da mümkün olan tek şey her gün yaptığınızdan farklı şeyler yaparak farklı sonuçlar bekleyerek ileri gidebilirsiniz. Bu da ticarette önemli bir konudur. Eğer her 3D yazıcı satın alan bir şey üretip direkt satıyor olsaydı şu an bu videoyu ben çekmiyor olurdum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Allah'a emanet olun.